meşhur olan bu Davos torta ve Samloyu Galuska söyledik. Bozulmak için Bıyım Karavan diye sokak lezzetlerinin olduğu bir yere geldik. Günaydın. Bugün şehri keşfetmeye, belki de Budapeşte de en çok merak ettiğim yerlerden biri olan New York Cafe ile başlıyoruz. Bu kafenin sloganı oldukça iddialı. The most beautiful cafe in the world. Yani dünyanın en güzel kafesi. Biz kafeye erken saatlerde geldiğimiz için hep bahsedilen kuyruğa yakalanmadık. Ama hazır sırada bekliyorken kafeyi biraz incelemek istedim. Kafenin dışı rölyef ve heykellerle süslenmiş. En dikkat çeken heykeller ise sokağa bakan kısmında olan, ellerinde sokak lambalarıyla duran, kanatlı, yarı insan, yarı keçi olan heykellermiş. Ama ben bunların hemen yanında olan Yunan mitolojisinden etkilenerek yapılan heykelleri de fazlasıyla beğendim. Hadi şimdi kafenin içini keşfetmeye başlıyoruz. 1890 ve 94 yılları arasında New York Life Sigorta Şirketi'nin adına yapılmış bu kafe ve saray, şirketin genel merkezi burası olduğu için ismini buradan almış. İlk açıldığı dönemde Macaristan'ın en ünlü gazeteci ve yazarlarının buraya sık gelmesi nedeniyle Budapeşte'nin entelektüel merkezi olmuş. Anlatılan efsaneye göre açılış günü kafenin anahtarlarını Tuna Nehri'ne atan sahibi burasının 24 saat açık kalmasını istemiş. Maalesef 2. Dünya Savaşı'nda harap edilen bu otel 1941 yılında kapanmış. Sonrasında bir spor mağazasına dönüşmüş. 50'li yılların ortasında Hungarya adıyla yeniden açılmış. 2001 yılında otel İtalyan otel zinciri tarafından satın alınıp 5 yıldızlı lüks bir otele dönüşmüş. Bundan sonra New York Cafe eski ihtişamına kavuşmuş. Barok mimarisine sahip bu harika kafe, spiral kolonlarla desteklenen barok kemerleri, 1800'lü yıllardan kalan freskler, ihtişamlı aynalar ve Macar çingene müzikleriyle harika bir atmosfere sahip. Kafede meşhur olan altın tozlu kahvesini, cheesecake'ini ve frappuccino'sunu denedik. Şimdi seyahatimize devam ediyoruz. Biz şimdi New York Cafe'den Kahramanlar Meydanı'na gidiyoruz. Biz UNESCO'nun koruma altında olan Macaristan'ın ilk yapılan metrosu M1'deyiz. Kahramanlar Meydanı'na gidiyoruz. Bu M1 metrosu komple Androsit Caddesi'nin altından geçiyor. Metrodan iner inmez kendimizi Androsit Caddesi'nin bitiminde bir açık hava müzesi gibi olan Kahramanlar Meydanı'nda buluyoruz. Macaristan Devleti'nin kuruluşunun 1000. yıl anısına yapılan bu meydan, halkın bağımsızlık ve özgürlüğü için canını feda eden kahramanlara adanmış. İki yarım daireden oluşan anıtın üzerinde barış ve savaşı, çalışma ve refahı, bilge ve zaferi simgeleyen semboller, kolonlarda ise Macaristan tarihindeki önemli kişiler, devlet adamları ve kralların heykelleri vardır. Her heykelin altında o kişinin yaşamından bir kesiti anlatan rölyefler bulunmaktadır. Meydanın en önemli parçası tam ortada yer alan 36 metrelik ikonik milenyum anıtıdır. Anıtın en üzerinde baş melek Cebrail bir elinde Hristiyanlığın kutsal haçı, diğer elinde de Macaristan'ın ilk kralı olan Aziz Stefan'ın tacını tutmaktadır. Tabanda ise Macar Krallığı'nın ilk hanedanının kurucusu Arpad ve diğer kabile liderleri bulunmaktadır. Macarca adı Varoşliket olan 100 hektarlık şehrin nefes aldığı City Park'tayız. Bu park 200 yıllık mimarisiyle büyüleyici bir kaleye, yazın kayıkla gezilebilen, kışın buz pistine dönen bir göle, 18 hektarlık bir hayvanat bahçesine, müzelere, restorana ve harika bir yeşilliğe sahip. 19. yüzyılın başlarında halka açılan park, günümüzde Küçük Şehir Ormanı adını almış ve dünyanın ilk halka açılan parklarından biri olmuş.
Rapunzel, Rapunzel. İşte parkın en önemli, bir o kadar da garip ve güzel olan yeri Vaydahuniyat Kalesi'ndeyiz. Orijinalde karton ve ahşap kullanılarak Macaristan'ın 1000. yılı anısına yapılmış. Yapı tarz olarak hem romansk hem de gotik öğeler içeriyormuş. Bu kale Macarların Avrupa'ya gelişinin günümüze kadar olan her yüzyılını temsil ediyormuş. Yapı halktan ilgi görünce taş ve tuğla kullanılarak yeniden inşa edilmiş. Sonunda kalenin avlusunda bulunan Migros Liketi'nin meşhur Anonymus heykelinin oradayız. Keşiş kıyafetleriyle yüzünü gizleyen bu esrarengiz heykel, Macarların ilk dönemlerine ait tarihini yazan ve hakkında çok şey bilinmeyen kişiye adanmış. Zaten yeterli bilgi olmamasından dolayı da özellikle yüzü gölgede bırakılmış. Bu heykelin en önemli sırrı, eğer elindeki kaleme dokunursanız iş ve eğitim hayatınızda başarılı olmanızmış. Parkta bulunan bu güzel göletin adı Varaşduket Göleti. Gölet donduğu zaman Orta Avrupa'daki en büyük buz pistine dönüyormuş. Eğer yazın giderseniz de ufak bir bot kiralayarak harika bir gezintiye çıkabilirsiniz. Biz parktan yavaş yavaş çıkıyoruz. Terör Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Parkı çok beğendik. Şehrin içinde yemyeşil, çok büyük bir alan. Eğer huzur dolu bir gezinti isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Andreas Caddesi'ndeyiz. Sağlı sollu konsoloslukların olduğu güzel bir cadde. Keyifle gidebilirsiniz. İnsanoğlunun acımasızlığının en büyük kanıtlarından biri olan dünyanın tek terör müzesi Terör Evi'ndeyiz. 24 Şubat 2002'de açılan bu müze, Alman işgali sırasında Nazilerin komünist dönemde de devletin kullandığı Antresi Bulvarı'ndaki 60 numaralı karakol binası. 4 katlı olan bu müzenin girişinde büyük bir tank, tankın yanlarında yükselen duvarlarda ise katledilen insanların fotoğrafları var. Müzeye girdiğiniz zaman o dönemde kullanılan üniformalar, yetkili kişilerin odalarını ve o döneme ait maalesef ki birçok şeyi görebiliyorsunuz. En alt kata indiğiniz zaman müzenin en dehşet verici yeri olan tabutluklara, yani işkence odalarına iniyorsunuz. Zaten asıl oraları gezdiğiniz zaman vahşetin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliyorsunuz. Her oda bir insanın ayakta durabileceği kadar dizayn edilmiş. Kapılar üzerinize kapandığında belki de çömelecek kadar genişlik bile yok. O yüzden bu vahşeti iliklerimize kadar hissedip bir an önce buradan çıkıp seyahatimize devam ediyoruz. Devlet Opera binasına geldik Macaristan'ın. Bayağı büyük bir bina. Devlet Operası'na geldik. Biz seyahatimize Viyana'yı da eklediğimiz için içeri girmiyoruz. Ama içeri girmek için bilet alıyorsunuz. Etkileyici, güzel bir yer. Biz şu an Budapeşte'nin sanırım en lüks caddesindeyiz. Çünkü ne kadar lüks mağaza varsa hepsi bu caddeye toplanmış. Güzel, güzel paralar. Burası da uzun Fashion Street'i. Sağlı sollu mağazalar ve markalar var. Daha çok alışverişleri bu tarafta yapıyorlarmış. En eski pastanelerden biri olan Gerbeut kafedeyiz. Burada Davos torta yiyeceğiz. Meşhurmuş. Bakalım deneyelim. Bahsettikleri tarihi kafeye Gerbeut'a geldik. 1858 yılından beri bu kafe varmış. Biz en meşhur olan bu Davos torta ve
Samna'yı Galuska söyledik. Dagosturta 1950 forint. Samna'yı Galuska ise 2850. Macar yönetimi komünizme geçtiği zaman hastanenin damatları ülkeyi terk etmişler ve devlet eline geçmiş. Uzun bir sürede devlet elinde üretim yapılmış ama popülerliğini hiç kaybetmemiş. Hastanenin içi. Burada görülen manzaralar, ahşap, süslemeli tavanlar. Tarihi olmanın avantajını kullanıyorum tabii. Güzel başarı 1800'lerden beri ayakta kalmak. Hem biraz dolaşmak hem de hediyelik eşya almak için Budapeşte'nin en büyük ve en eski kapalı pazar yeri olan Budapeşte merkez halindeyiz. Burası 1897 yılında yapılmış ve 10.000 metrekarelik bir alana kurulmuş. Aldi mi acaba? Hı? Aldi metro olmalı burada. Ya sanki burası tren garı gibi bir yer değil mi? Belki de baksana. Ne pahalı? O da ucuzu. Ha. Ucuz. O da ucuz. Alt kısımda daha market alışverişi, kasap market. Üst katta yiyecek, bir de Macaristan'a özgü hediyelikler var. Ama Macaristan'a özgü hediyelikler çok da uygun değil açıkçası diğer ülkelere göre. Üst katta bolca hediyelik eşya için dükkan bulabilirsiniz. Aklınızda olsun. Maalesef istediğimiz şeyleri bulamadığımıza göre şimdi karnımızı doyurmaya gidebiliriz. Biz langoz yemek için Wimbar'ın yanında Karavan diye sokak lezzetlerinin olduğu bir yere geldik. Daha çok gençlerin takıldığı, eğlenceli güzel bir mekan. Biz Gulaşı Durum Kafede yemiştik ama burası da güzel bir yere benziyor. Burayı da tercih edebilirsiniz. Çok büyük olduğu için biz bir tane almayı tercih ettik. Fiyatı klasik 1790 forint. Peynir ve kremalı. Yemeğinizi alıp burada oturma yerlerine oturabilirsiniz. İleri gidebiliriz. Burada ayaküstü bir şeyler içebilirsiniz. Meksika yemeği seviyorsanız ki ben bayılırım. Biz şimdi bu leziz langozu yiyeceğiz. Böyle bizim bildiğimiz hamur kızartmasının içine krema ve peynir koyuyorlar. Çok lezzetli. Aynı bir pişi. Gidiyor. Gördüğünüz sinagog Dohani Sokağı Sinagogu. Bizim otelimizin tam karşısında olduğu için biz en sona bırakmak istedik. İçine girmedik çünkü çok fazla denetim vardı. Bir de yeterli vaktimizin olmadığını düşünmüştük. Bu sinagog Neolog Yahudilerinin merkeziymiş. Sonra biz Neolog Yahudiliği ne diye inceledik. Alman Yahudilerinin Reform Hareketi'nden etkilenen Macar Yahudileriymiş. Bunlar ne çok katı ne de çok yumuşakmış, böyle ortası bir şey. En son olarak 3000 sandalyeli bir tapınakmış ve bahçesinde birazdan göstereceğim bu demir yapıda Naziler tarafından öldürülen her Yahudinin ismi olduğu bir ağaçmış. Evet, ağaç da bu. Biz gecemizi sonlandırdık.
Otelimize geldik. Yarın sabah erkenden Bratislava'ya geçiyoruz. Güzel bir gündü. Yarın görüşmek üzere. Bratislava yolculuğumuz için tren istasyonuna iniyoruz.